Tekrar selamlar. Hobilgi kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki bölümde, yani 1. bölümde İpek bebeğin kollarını, bacaklarını ve gövdesini örmüştük. Bu bölümde, yani 2. bölümde kafasını, yüz şekillendirmesini ve peruğunu yapacağız. Haydi şimdi örmeye geçelim. Kolay gelsin, keyifli örgüler. Kafayı örelim. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkanın içerisine 7 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halkayı kapatıyorum. Yedi sık iğnenin her birine arttırma yapacağım. Çift batacağım. 7 arttırma yapıyorum bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere arttırma yaptım. Sayım 14 oldu. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Bir tek bir çift öreceğim yani. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırmaları tamamlayalım. Bir kere ördük, 6 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 21 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sayım 21. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi 2 sık iğne öreceğim. 1, 2 sık iğne, bir arttırma. Bu 2 sık iğne, bir arttırmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 2 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere ördüm. Şimdi bir ilmeğim kaldı, onu örüyorum. Sayım 28 oldu. 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bir arttırıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı 7 kere öreceğiz. Bir kere ördük. 6 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 35 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. Sayım 35. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 4 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere ördüm. 2 sık iğnem kaldı. 1, 2. Sayımız 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma yapıyorum. 7 kere öreceğiz 5 sık iğne, bir arttırmayı. Bir kere ördük, 6 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 49 olacak.
Artırmalarımı yaptım. Sayım 49. Üç sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir arttırma yapacağım. İpim kaçtı, onu tekrar örüyorum. Üçüncüyü tekrar ördüm. Şimdi arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne, bir arttırmaya 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 6 sık iğne, bir arttırmaya 5 kere ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 3. Sayım 56 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu 7 sık iğne, bir arttırmayı 7'ye tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 63 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. Artık arttırmalarım bitti. 63 şu an ilmek sayım. 63 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. 9 sıra örelim 63 sık iğneyi. 63 sık iğneye 9 sıra ördüm. Şimdi 25 sık iğne örelim. 25 sık iğne ördüm. Bir zincir çekip bir ilmek atlıyorum. Ve 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1 2. Sıranın sonuna kadar 26 sık iğne öreceğim. Şu ilmek atladığımız boşluklara kilitli göz yerleştireceğiz. Şuralara ve arasında 10 sık iğne var. 2 ilmek atladığımız için sıranın sonunda 61 sık iğnemiz olacak. Şimdi kalan 26 sık iğneyi örelim. Kalan 26 sık iğneyi ördüm. 61 sık iğnem var. Bu sırada 61 olan sık iğne sayısını 63'e çıkaracağız. Yani ilmek atladığımız boşluklara birer sık iğne öreceğiz. Şimdi ilk boşluğa gelelim. Yani 25 sık iğne örelim. 25 sık iğneyi ördüm. İlmek atladım, şu boşluğa da bir sık iğne örüyorum. Şimdi iki göz arasındaki 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonraki boşluğun içerisine de bir sık iğne örüyorum ve kalan 26 sık iğneyi örüyoruz. Sıranın sonunda sayımız 63 olacak. Kalan 26 sık iğneyi de ördüm. Sayım 63. 63 sık iğneyi 4 sıra örelim. 63 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Şimdi vidalı göz yerleştireceğim. Şuralarda ilmek katlamıştık. 10 ilmek vardı. İki gözün arasında. 10 milimlik vidalı göz takacağım.
azaltmalara geçeceğiz. 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı 7 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 6 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 56 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 56. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 6 sık iğne bir azaltmayı 5 kere ördüm. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3. Sayım 49 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltma 7'ye tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. Sayım 42. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 4 sık iğne bir azaltmayı 5 kere ördüm. İçerisinde elyafla doldurdum. 2 ilmeğim kaldı. Onları öreceğim. 1 2. Sayımız 35 oldu. 3 sık iğne örelim. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı 7'ye tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 28 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 28. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne öreceğim. 1 2 2 sık iğne ördüm. Bir azaltıyorum. Bu 2 sık iğne bir azaltmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördüm, 5 kere daha örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 2 sık iğne bir azaltmayı 5 defa ördüm. Bir sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. Sayım 21 oldu. Şimdi 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Bir azaltacağım. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. Sayımızı 18'e düşürmeye çalışıyoruz. 1
2, 3, 4. Bir azaltıyorum. 2 azaltma yaptım. Bir kere daha. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3. Sayım 18 oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Kafayı bitirdik. 18'de bitireceğiz. Çünkü gövdeyi de 18'de bitirmiştik. Karşılıklı dikeceğimiz için ilmek sayıları eşit olmalı. Şimdi elimin yardımıyla şu köşelerde kalan kısımları elyafla dolduracağım. Sıkı bir şekilde doldurmuş olalım kafayı. Şimdi göz çukuru oluşturalım. Şöyle büyük yorgan iğnesine ten rengi ipimi geçirdim. Kafanın arkasından şu boşluklardan batacağım. Gözün yanına çıkacağım. Şöyle. Gözün dibine batıyorum. Arkada biraz ip bırakacağım şöyle. Karşısına batıyorum yine gözün dibine. Kafanın herhangi bir yerinden çıkacağım. İpliklerden değil, şu ilmek aralarındaki boşluklardan. Bu ip gözün altında kalacak. Şöyle çekiştireceğiz. Gözün altına girecek. Son battığım yere tekrar batacağım. İp içeriye girecek. Şöyle. Şimdi gözün üstüne, yanına çıkacağım. Çıkamadım. Şöyle şuraya batayım. Bu ip içeriye girdi. Şöyle dibine batacağım. Şimdi kilit olduğu için direkt batmak zor oluyor. Ben böyle batıyorum. Şöyle dibine. Dibine çıktım. Karşıya batacağım. Yine dibine. İlk battığım yere çıkacağım. İlk battığım yer şurası. Şuraya şöyle çıkıyorum. Şimdi bu ipleri çekeceğim. Şöyle. Bunları bağlayacağım, düğümleyeceğim. Diğer gözü de aynı şekilde yapacağız. Düğümleyelim şöyle. Aynı yere battık ki iplerimiz gözükmesin. Şimdi buna da aynısını yapacağız. Arkadan batıyorum. Gözün dibine batacağım. Biraz ip bıraktım. Karşıya batacağım. Yine gözün dibine. Herhangi bir yere çıkıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi gözün yine dibine çıkacağım. Şimdi çıkamıyorum. O yüzden ben çok sıkı doldurdum kafayı. O yüzden sanırım çıkamadım. Şimdi buradan dibine batacağım.
Şöyle. Karşıya batıyorum dibine. Aynı yere çıkacağım. Kerpeteni alıp öyle çekeceğim. Bunu da böyle sıkıştıracağız. Diğer göz gibi. İkisinin de çukuru aynı olsun. Çukurun fazlalığı, azlığı size kalmış ama ikisi eşit olsun. Bir de şu arkada boşalan yerleri elyaf dolduralım. Göz ve kaş işlemesini yaptım. Ben koyu kahverengi bir ip kullanacağım saçta. O ipten geçirdim iğnemi. Buradan girdim. Şöyle gözün dibine batacağım. Kilitten dolayı batamıyorum. Buradan gireceğim. Aynı yere batacağım. Şöyle gözün dibine. Tam karşısına zaten şurada yarım ilmek var. O ilmeğin de yanına batacağım. 1,5 ilmek almış oluyorum. Şöyle olacak. Şöyle çekiştirirsek gözün üstüne düşmez. Şimdi kirpiği yapacağım. Ufak bir kirpik yapacağım. Çok belli olsun istemiyorum. Çapraz bir ilmek yukarıya çıkıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir ilmek yukarıya çıkacağım. Böyle. Şimdi kaşı yapalım. Kaşta da 3 ilmek yukarıya çıktım. Şöyle. 3 ilmek de yana kayıyorum. Böyle. Şimdi beyazını yapalım. Şuraya çıkıyorum. Gözün altına. Ve şöyle dibine batacağım. Bu şekilde göz işlememizde. Şimdi ten rengi ipimi alacağım. Burnu işleyeceğiz. Burnu nereye işleyeceğimi göstereceğim. Şöyle gözün bitiminden şu sıraya yapacağım. Şöyle 4 ilmek alacağım. Bu 4 ilmeği alırsak iki göze aynı mesafede olmuş olacak. Şöyle sağ göze 2,5 ilmek, sol göze de 2,5 ilmek mesafede olacak. Buradan ipimi geçiriyorum. Şimdi saralım. 2 kere karşılıklı geldik gittik. Çok sıkmadan saracağız. Üst üste binmesin ipler.
Burnumuz da bu şekilde. Şimdi ağız çukuru yapacağız. 1, 2, 3 ilmek aşağı ineceğim burundan. Şu 6 ilmeği kullanacağım. Şöyle. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek aşağıya batacağım bir de. 6. ilmeğe gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda da bir ilmek aşağıya iniyorum. Şimdi yukarıya herhangi bir yere çıkacağım. Şu diğer parçayla da çıkacağız. Biraz küçük bıraktım, inşallah oraya kadar çıkar. Şöyle yanına herhangi bir yere batacağım. Aynı ilmeğe çıkmayacağız. Yoksa çukuru oluşturamayız. Şimdi bu ipleri çekiyorum şöyle. Çukur oluşturuyorum. İstediğimiz yoğunlukta çukur oluşturacağız. Bağlıyorum bunları. Buraya zaten peruk gelecek. Yani iplerin içeriye girmesine gerek yok. Şöyle mercan rengi bir ip kullanacağım. Ağızda. Aşağıdaki ilmeğe batacağım. Yukarıdakine değil de yani 4.'ye. Ağızdan, burundan aşağıya 4. ilmeğe battım. Karşıya da batıyorum. Bir kere daha gidelim mi bir bakalım. Biraz daha kalın olsun. Tamam, daha güzel oldu. Şimdi bu ipleri bağlayacağım. Ağzımızı da yaptık. Kulağın birini yaptım, diğerini birlikte yapacağız. Yeri şöyle, gözün hemen altından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğe batacağım. Üç ilmek yukarıya çıkacağım. 1, 2, 3. Şöyle. 3 ilmeği alıyorum. İki kere battım karşılıklı. Şimdi ipim doğru yerde şu an. Çünkü örgünün düz tarafı şöyle yüze doğru bakmalı, gözlere. O yüzden ipimin yerini değiştirmiyorum. Burada kalıyor. Ama burada yaparken yine buradan başlamıştım, aşağıdan. O yüzden ipim burada kaldı yine bu şekilde. Ben buradaki ipi şöyle iğneyle yukarıya çıkardım. Ondan sonra işlemeye başladım. Çünkü örgünün düz yüzü bu şekilde, böyle ördüm.
Şimdi tığı alıyorum. Buradaki iki ipi, şunları şöyle tığa aldım. 2 sık iğne öreceğim. 1, 2 sık iğne ördüm. Şimdi tekli trabzan yapacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Tığdaki 3 ipi aynı anda çıkaracağım. Bir tane daha tekli trabzan yapacağım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerindeki 2 ipi, sonra da 2 ipi çıkarıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde. İpimi şöyle tepeye batıp, kulağın tepesine batıp ipimi şöyle aşağıya alıyorum. Bu ikisini düğümleyeceğim. Kulağımız bu şekilde. Burada da buradan örmeye başlamıştık. Bir sık iğne, bir ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan, 2 tane de sık iğne ördüm. Kulaklarımız bitti. Şimdi peruğu öreceğiz. Şöyle koyu kahverengi bir ip kullanacağım. Madamella Doqu 21.90. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peruğu çok sık örmeyelim. Kafadaki gibi. Kafada yaptığımız arttırmaya kadar, en son arttırmaya kadar burada da arttırma yapacağız. 7 arttırma yapıyorum şimdi. Üç, 4, 5, 6, 7 arttırma yaptım. Sayım 14 oldu. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım 7 defa. Bir sık iğne bir arttırmayı 7 kere örelim. Sıranın sonunda sayımız 21 olacak. Bir sık iğne bir arttırmayı 7 defa ördüm. Sayım 21. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne bir arttırmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 2 sık iğne bir arttırmayı 5 kere ördüm. Bir sık iğnem kaldı. Sayım 28 oldu. 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bir arttırıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı 7'ye tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 35 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. Sayım 35. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir arttırıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, bir arttırıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 4 sık iğne bir arttırmayı 5 defa daha ördüm. 2 sık iğnem kaldı. 1, 2, ördüm 2 sık iğnemi de sayım 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, bir arttırıyorum.
5 sık iğne bir arttırmayı 7 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 6 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 49 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 49 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. Bu 6 sık iğne bir arttırmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 6 sık iğne bir arttırmayı 5 kere ördüm. 3 ilmeğim kaldı. 1 2 3 sayım 56 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırıyorum. Bu 7 sık iğne bir arttırmayı 7 defa öreceğiz. Bir kere ördük. 6 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 63 olacak. 63 sık iğneye ulaştım. Artık arttırmalarım bitti. Bu 63 sık iğneyi 6 sıra örelim. 63 sık iğneye 6 sıra örelim demiştim ama 8 sıra ördüm. 2 sıra daha örelim. Şimdi saç tutamlarını yapacağız. Önce 16 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tığımın üzerine ip alıyorum. 3. zincire batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tekli trabzan ördüm. Önümdeki ilmeği değil, sonraki ilmeğin filosuna yani ön kanadına kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlayıp kaydırma yaptım filoya. 15 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. zincire tekli trabzan ördüm. 13 tekli trabzan öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sonraki bir ilmek atlayıp sonraki ilmeğin filosuna kaydırma yapıyorum. 12 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12 zincirin üzerine 10 tekli trabzan öreceğim. Bir ilmek atlayacağım. Filoya kaydırma yapacağım. Bu 10 tekli trabzandan 5 tane saç tutamı örelim. 5 tane 10 tekli trabzanı ördüm. Şimdi 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirin üzerine 13 tekli trabzan örelim. 13 tekli trabzan ördüm. Bir ilmek atlıyorum. Filoya kaydırma yapıyorum. 16 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zincirin üzerine 14 tekli trabzan örelim. 14 tekli trabzanı ördüm. Bir ilmek atlıyorum.
filoya kaydırma yapıyorum. Şimdi kahküller bitti. Artık filolardan kaydırma yapmayacağız. Ve tekli trabzan örmeyeceğiz. 58 zincir çekelim şimdi. 58 zincir çektim. Birinci zincire değil, ikinci zincire kaydırma yapıyorum. 1 2 3. Bu zincirlerin üzerine 57 kaydırma yapalım. 57 kaydırma yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğin her iki kanadında alıyorum. Sadece filosuna değil. İlmeğin tamamına kaydırma yapıyorum. Yine 58 zincir çekeceğim. 2 tane daha şu saç tutamından öreceğiz. Yani 57 kaydırma yapacağız. 2 tane daha örelim. Aralarda bir ilmek atlayıp kaydırma yapmayı unutmayalım. 57 kaydırmadan 2 tane yaptım. Bir tane de birlikte yapmıştık. 3 tane oldu. Şimdi 54 zincir çekeceğim. 54 zinciri çekelim. 54 zinciri çektim. İkinci zincire kaydırma yapıyorum. Bu 54 zincirin üzerine 53 kaydırma yapacağız. Şöyle son 3 tane saç tutamı kalana kadar, şuraya kadar 53 kaydırma yapacağız. Kaç tane saç tutamı yapacağımı şu an bilmiyorum. Bitirdikten sonra sayı olarak sizinle paylaşırım. 53 kaydırmadan 17 tane saç tutamı yaptım. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şimdi şuradaki 3 tane saç tutamından buraya da yapacağız. Yani 58 zincir çekeceğim. Üzerine 57 kaydırma yapacağım. 3 tane. Birer ilmek atlayıp kaydırma yapacağım. 3 tane olacak. Onları da örelim. Buraya 3 tane saç tutamı yaptım 57 kaydırmayla. Şimdi 63 zincir çekelim. 63 zincir çektim. Bu 63 zincirin üzerine kaydırmalar yapacağız. 62 kaydırma yapalım. Zincirlerin üzerine 62 kaydırma yaptım. Şimdi şu kahkülleri filodan örmüştük. Şöyle filoları duruyor, şu kısa çizgiler. Oralara kaydırma yapacağız. Şuraya şöyle. Buraya kaydırma yapacağım. Yine 63 zincir çekeceğim. Üzerine 62 kaydırma yapacağım. Bir ilmek atlayacağım. Sonraki filoya kaydırma yapacağım. Yine 62 kaydırma yapacağım. Bir ilmek atlayacağım. Sonraki filoya kaydırma yapacağım. Bundan 10 tane olacak. Bir tane ördük 62 kaydırmayı. 9 tane daha öreceğiz. Aslında burada 9 kahkül var. Ama ortadan ayıracağımız için 5 sağa 5 sola alacağız. Eşit olsun diye 10 tane yapacağım. Yani 10'uncuyu da şöyle şuraya kaydırırız. Şuraya. Şimdi 9 tane daha 62 kaydırmayı yapalım. Bir ilmek atlayarak kaydıralım. Her iki saç tutamının arasında birer ilmek olsun. 62 kaydırmayı 10 tane ördüm. Toplamda 10 tane. Bir taneyi birlikte örmüştük. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Kafaya dikeceğiz bu peruğu. Bu peruğun şöyle tersini kullanacağım. Bu şekilde. Şu kahküller, şunlar önde olacak şekilde. Şöyle kafaya yerleştireceğim. Şöyle yerleştireceğim. Şu saçlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek yukarıdan başlayacak. Öndeki kahküller.
Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir ilmek yukarıya. Şöyle 6 ilmek yukarıdan başlayacak şekilde. Şimdi bunları ben iğneyle sabitleyeceğim. Sonra peruğu kafaya dikeceğiz. Şurada uzun bıraktığımız ipe iğnemi geçirdim. Şöyle iğnelerle peruğu kafaya sabitledim. Şu kahküller önde bulunacak. Şurada 5 tane saç telimizi şöyle alacağız. Şöyle öreceğiz. Şu arkadaki saçların da yarısını sağ tarafı, yarısını sol tarafı alacağız. Şöyle öreceğiz. Şuradaki 5 tane saç telini de yine buradan kulağın üzerinden örerek kullanacağız. Ama önce peruğu sabitleyeceğiz. Nasıl dikeceğim göstereyim size. Şöyle bir peruktan alacağım, bir kafadan alacağım. Nasıl diktiğimi gösterdim size. Böyle başladığımız yere kadar dikelim. Saçlarımızı da örelim. Peruğumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi gövde ile kafayı iğne yardımıyla dikeceğiz. Şöyle kafada yer açalım. Tel için. Kafa şöyle öne bakacak şekilde dikmeye başlayacağız. Şöyle dikeceğiz. Şimdi bir kafadan alacağım. Şöyle. Bir de boyundan alacağım. Bir ilmek kafadan, bir ilmek boyundan alıyorum. Kafadan alacağım. Boyundan alacağım. Kafadan bir ilmek alıyorum. Boyundan. Bu şekilde kafayla gövdeyi birbirine birleştirelim. Kafayı gövdeyle birleştirdim. Bu bölümü de bitirdik. Bu bölümde neler yaptık? Kafayı, yüz şekillendirmeyi ve peruğu ördük, bitirdik. Sonraki videoda da bebeğin kıyafetlerini yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.